Merhaba arkadaşlar, ben Çağrı. Yepyeni bir Kingshot videosuyla tekrardan sizlerleyim. Arkadaşlar bu videomuzda düşük, orta, yüksek yatırım ve oyuna hiç para yatırmayan arkadaşlar için çantamızdaki malzemelerimizi, her şeyi nasıl daha verimli kullanabiliriz? Hangi etkinliklerde kullanmalıyız? Hangi malzemelerimizi biriktirmeliyiz? Detaylı bir şekilde size bunları anlatacağım. Umarım işe yarar. Videolar hoşunuza gidiyorsa videoları sunucudaki arkadaşlarınızla paylaşıp videoyu beğenip yorum yapıp kanala abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Şimdi öncelikle oyunun temel mantığını size anlatmak istiyorum. Bu oyunda oyuna ne kadar para yatırırsanız yatırın. İsterseniz aylık 1000 dolar, 10 bin dolar, 100 bin dolar yatırın. Yine de birikim yapmak zorundasınız arkadaşlar. Bu oyun birikim yaparak bir şeyleri kazanma oyunu. Şimdi normal bir zamanda diyelim ki siz buradaki şef donanımınızı yükselteceksiniz ya da tılsımınızı yükselteceksiniz. Şu anda ben bu tılsımımı 3'ten 4'e yükseltebiliyorum. Ve burada karşılığında %3 istatistik alabiliyorum. Eğer ben bunu şu anda burada yükselt deyip basarsam %3 istatistik alacağım ve aynı zamanda buradaki gücüm artmış olacak. Bu yanlış bir oyun tarzıdır. Sizin burada yapmanız gereken şey kesinlikle şu arkadaşlar. Elinizdeki her ne olursa olsun kullanıyorken burada sağ üstteki etkinliklerde bir tane etkinlikten puan almanız gerekiyor. Bu ne demek oluyor? Mesela buraya geldim. Diyor ki mitril kullan, alet kullan, çekiç kullan, şef donanımın, şef tılsımını arttır diyor. Mesela ben bu tarz bir etkinlikte kullansam burada hem puan almış olacağım, hem buradaki ödülleri almış olacağım, hem belki sıralamaya girersem buradaki ödülleri almış olabileceğim. O yüzden ne olmuş olacak? Hem buradan ödül alıyorum, hem istatistiğim artıyor, hem gücüm artmış oluyor. O yüzden her zaman win-win olayını yakalamanız lazım arkadaşlar. Bir şeyinizi basarken eğer sadece gücünüz artıyorsa, sadece istatistik alıyorsanız hata yapıyorsunuz. Kesinlikle bir malzemenizi kullanırken başka bir tarafta başka bir etkinlikten ödül almanız gerekiyor. Eğer bu sistemi yakalayıp sürekli olarak böyle oynarsanız diğer oyunculardan çok fazla öne geçeceksiniz. Peki şimdi size şunu anlatmam gerekiyor. Düşük yatırımlı, oyuna para yatırmayan arkadaşlar hangi etkinliklerde malzemelerini kullanması gerekiyor? İlk başta en önemli konu şu. Bence düşük yatırımlı bir oyuncu, şeflerin salonu, en güçlü vali, işte Power of Powers, en güçlü eyalet etkinliklerinde yani böyle 7 gün süren, 8 gün süren etkinliklerde malzemelerini bence kullanmaması gerekiyor. Çünkü buraya baktığımızda bu tarz etkinlikler size o genin kahramanının parçalarını verir. Eğer birinci olursanız buradan toplam 300 kahraman parçası elde edebilirsiniz. Ama bu kahramanları biz zaten genelde düşük yatırımlı oyunculara tavsiye etmiyoruz. Çünkü çarkıfelek kahramanları üstünden gidiyorsunuz. Mitik kahraman parçalarınızı biriktiriyorsunuz ve doğru kahramanları elde ederek ilerliyorsunuz. Bizim ihtiyacımız olan şey bu etkinlik değil. Hadi diyelim ki siz bu etkinliği oynamak istiyorsunuz. Arkadaşlar bu tarz mobil oyunlara çok fazla paralar yatırılıyor. Her zaman sizden daha fazla para yatıran, her zaman yarışabileceğiniz birileri vardır. Ve bu etkinlik için inanılmaz paralar gidiyor. Benim size tavsiyem kesinlikle para yatırmıyorsanız, düşük yatırımcıysanız, orta yatırımcıysanız bu tarz etkinliklere oynamayın. Çantanızdaki malzemeleri kullanmayın. Şimdi size şunu anlatacağım. Buraya geldiğimizde toplam ödüllere baktığımızda 11 milyon puan yapmış, 8 milyon ki bu bazı sunucularda 20 milyon, 30 milyona kadar çıkar. Şimdi düşük bir yatırımla oyuna para atan kişiler zaten bu kadar puan yapamazlar genelde. Daha henüz zaten etkinliğin dördüncü gününe yeni gelindi. Asıl bugün asker basma gününde en çok puanı verir ve bugün puanlar uçmaya başlar. Diyelim ki siz 3 aylık bir birikim yaptınız. Bu etkinliği kazanmak istiyorsunuz. 3 aylık bir birikimle bu etkinliği kazanacağınızın garantisi yok. Bir tane balina gelir, oyundaki bir gün boyunca tüm paketleri çeker ve sizin yaptığınız puanın 2 katını yapar geçer arkadaşlar. Ya da diyelim ki birinci oldunuz. 3 aylık bir birikiminiz buradaki alacağınız 300 kahraman parçasına değmez arkadaşlar. O birikiminizi arkadaşlar buradaki kahraman parçasını almak için ya da bu etkinliğe harcamak için harcamak yerine özür dilerim. Onun yerine bu etkinliği kazanmak yerine 5-6 tane etkinlik kazanabilirsiniz. Küçük etkinlik ve inanın bu sizin çok daha fazla işinize yarar. Peki size bahsettiğim bu küçük etkinlikler neler? Hemen şöyle takvim kısmına geldiğimizde arkadaşlar şöyle görebiliriz. Burada mesela ne varmış? Bu değil. Burada bir silahlanma yarışı var. Bu tarz etkinlikleri çok görmüşsünüzdür. Haftada genelde 2 gün kesin gelirler.
Silahlanma yarışı. Bu geldikten sonra ardından subay projesi gelir. Bu bittikten sonra genelde. Bu tarz etkinlikler arkadaşlar 2 gün sürer. Bu etkinliklerde oynama mantığınız şöyle olması gerekiyor. Elinizdeki biriktirdiğiniz malzemeleri hemen kullanmazsınız. Günlük aşağıda hedef puan vardır. Aynı burada olduğu gibi. Burada olduğu gibi bir hedef puan vardır. Oradaki hedef puana ulaşacak kadar malzemelerinizi kullanırsınız. Daha sonrasında burada bir hesap yaparsınız. Sizden neler istiyor, ne kullanmanızı istiyor. Girip hesap yaparsınız. İşte şef donanımınızı yükseltecekseniz şuradan hangi seviye olduğuna, kaç puan verdiğine bakarsınız. Sonra yanındaki puanla çarparsınız. Günün sonunda toplam kaç puan alabildiğinizi hesaplayın. Diyelim ki 1 milyon puan yapabiliyorsunuz. Sonra gelin o etkinlikte liderlik tablosuna bakın. Eğer birileri çok yüksek puan yaptıysa o etkinlikte oynamayın. Sadece hedef puana ulaşın. Buradaki elmas ve tılsım kılavuzunu ya da altta ne ödül varsa onu alın ve bırakın. Bizim genel olarak ana mantığımız her zaman şu olmalı arkadaşlar. Bir etkinlikte ya birinci olacağız ya da hedef puanları alacağız. Hedef puanları asla hiçbir etkinlikte kaçırmamanız gerekiyor. Mesela bu etkinlik 7 gün sürüyor. Benim bu etkinliği kazanamayacağım belli. Bu etkinlikte üçüncü olsam, beşinci olsam, onuncu olsam da bana vereceği aslında hiçbir şey yok. Şöyle girip baktığınızda ilk 10'a girdiğimde 30 kahraman parçası veriyor ve bu hiçbir şey. İlk 20'ye girdiğimde 20 kahraman parçası veriyor, hiçbir şey. O yüzden benim genel mantığım ne oluyor? Abi diyorum hemen buradaki 7 gün boyunca hedef puan yapayım. Baksana 4000 elmas veriyor. Toplam bir hafta boyunca hedef puanlara ulaştığımda zaten 30 bine yakın elmas elde ediyorum. Üstüne bir sürü de bu parçalardan ve hızlandırmalardan ve kaynaklardan elde ediyorum. Oyuna hangi etkinlik gelirse gelsin hedef puanı gördüğünüz anda minimum harcama yapıp alın. Hedef puan 250 bin ise gidip 500 bin 600 bin puanlar yapmayın arkadaşlar. 250 bin ise maksimum 300 bin yapın ve bırakın. Sonrasında bakın o etkinliğe. Eğer birinci olabiliyorsanız o etkinlikte oynayıp birinci olun. Olamıyorsanız da hedef puanda bırakın. Genel olarak size anlatacağım silahlanma yarışı, subay projesi gibi etkinliklerde şunu yapmanız gerekiyor. Bu etkinlik dediğim gibi 2 gün sürüyor. İlk gün hedef puanı yapıp bırakın. İkinci gün gece 3'te yani 12 UTC'de etkinlik bitecek. Buna baktığınızda arkadaşlar şuna bakacaksınız. Birinci sıradaki arkadaşınız kaç puan yapmış? Sizin puanınız kaç? Kaç puan yapabiliyorsunuz? Bunu hesapladıktan sonra gece 3 olmadan, oyun yenilenmeden 5 dakika, 10 dakika önce girip elinizdeki malzemelerinizi kullanıyorsunuz. Onu geçiyorsunuz ve çıkıyorsunuz. Genelde oyuncular yenilenmeyi beklemeden yatıyor olabilirler. Son dakika sizin onu geçmenizi beklemez ve elinizde minimum az malzeme kullanarak onu geçip birinci olabilirsiniz. Ve inanın bizim burada alacağımız elmaslar bizim için çok değerli. Hem rulet kahramanlarını elmaslarla çeviriyoruz. Hem VIP'imizi elmasla yükseltiyoruz. Hem de oyundaki hayvanlarımızı, petlerimizi elmasla geliştirebiliyoruz. O yüzden düşük yatırımlı ve orta yatırımlı oyuncular için etkinliklerden kahraman parçası almak kesinlikle mantıksız. Bırakın onları artık balina arkadaşlar kendi aralarında yarışsınlar. Kendileri paralarıyla kapışsınlar. Onlar bir yarışa girsin. Biz küçük etkinlikleri kazanarak ilerleyelim. Peki oyun başındaki arkadaşlar diyecek ki bizde silahlanma yarışı ya da subay projesi bu etkinlikler yok. Sizde de bu tarz etkinlikler olur arkadaşlar. Yine 2 gün sürer. Mantığı aynıdır. Ödüller birebir aynıdır. Bu şehrini güçlendirerek işte hızlandırarak güç kullan olur. Şehrini geliştir etkinliği. Kahraman parçası basarak güç kazan olur. Bu tarz etkinlikler oyunun başına gelir. Oyunun 80. günden sonra artık o etkinlikler silahlanma yarışı ve subay projesine dönüşür. Aynı zamanda ittifak harekatına da dönüşür. Bu etkinlikler genelde birbiriyle yakın zamanda ve aynı zamana doğru denk gelir. Bakın 3 gün 11 saat sonra başlıyor. 3 gün 11 saat sonra başlıyor. Bu etkinliklerin görevleri çakıştığı zaman aynı gün o görevleri yaparsanız iki etkinlikten de ödül alabilirsiniz. Gelen etkinliklerden maksimum da faydalanmaya çalışın arkadaşlar. Şimdi peki oyunun başından ileriye kadarki dönemlerde hangi malzemeleri biriktirmeliyiz, hangi malzemeleri kullanmalıyız? Size şimdi tek tek bunu anlatacağım. Oyunun başından itibaren şef donanımı ya da şef tılsımlarına geldiğimiz andan itibaren arkadaşlar önünüze bir etkinlik gelene kadar kesinlikle tılsımlarınızı ya da şef donanımlarınızı bence yükseltmeyin. Bunun sebebini hemen size anlatayım. Şimdi oyunun başında zaten sunucuda herhangi bir savaş durumu yok. Zaten savaş durumu olsa bile balina arkadaşlarla siz yarışamazsınız. Burada mesela gidip bunu mavi yaptınız. %29
istatistik size o savaşı kazandırmayacak. %29 istatistik size ayı avında çok yüksek ödüller vermeyecek. Kılıç Diyarı etkinlikte sizi inanılmaz bir yere taşımayacak. Onun yerine arkadaşlar birikim yapın. O etkinliklerden minimum maksimum faydayı almaya sağlayın. Ama bu kullanacağınız malzemeleri kesinlikle etkinlikler için saklayın. Ben tılsım ve şef donanımlarını oyunda etkinlikler gelene kadar kesinlikle basmadım. Geldiği anda 50.000 elmas ödüllerimi topladım. O yüzden buradaki bu 3 malzemeyi kesinlikle biriktiriyorsunuz. Etkinlik dışında basmıyorsunuz. Aynı şekilde buradaki 2 tane tılsım malzemesini etkinlik dışında kesinlikle basmıyorsunuz. Hemen şöyle bir kahramanlarımıza gelelim. Kahramanlarımızın yetenek kitapları var. Şuradan gösteremedim. Şuradan göstereyim. Buradaki yetenek kitaplarımız bize hiçbir etkinlikte puan vermez. Bunları işinize yarayan yetenekleri gönül rahatlığıyla basabilirsiniz arkadaşlar. Buradaki asıl püf nokta, önemli kısım, donanımlara gelelim. Burada donanımlarımızda arkadaşlar, burada bu usta işi dövmelerdeki çekiçler bizim için çok değerlidir. Asla bir etkinlik dışında basmayın ve biriktirin. Ayı avından gelen her çekiç bizim için önemlidir. Etkinliklerde genelde yüksek puan verir. Çekiçler bizim için olmazsa olmaz. Çekiçlerimizi harcamıyoruz. Burada bunu geliştirirken kullanacağımız TP kitapları, bunlar tecrübe kitapları. Bunları istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Bunlar hiçbir etkinlikte puan vermez arkadaşlar. Rahat olabilirsiniz. Ama oyundaki en önemli kısım, en çok istatistik veren kahraman donanımlarıdır. Sakın hata yapmayın. Kanalımda yüklediğim bir tane kahraman donanım videosu var. Onu izleyin. Yoksa ileride gerçekten çok pişman olabilirsiniz. Hesabınızı silebilirsiniz. Büyük hatalar yapmayın. Paranız ve zamanınız boşa gitmesin. Diğer yükselteceğimiz bir şey olarak bunlar kırmızı aşamaya geçtikten sonra oyuna ileride mitril gelecek. Yani bunu 100 yaptıktan sonra ve bunun demirci çekicini 10-11 yaptıktan sonra ve bunu da sonrasında kırmızıya dönüşüyor. Sonra onu 20 seviye yapmak için 19. seviyeye kadar yükseltiyorsunuz geliştir diyerek. 20. seviyede sizden mitril istiyor. O mitrili sakın kullanmayın. Etkinliklerde çok yüksek puan verir. O yüzden o mitrilde de saklıyoruz. Kahraman donanımları şu an bu şekilde. Buradaki özel silahlarımız, bunları geliştirirken kullanmayın. Etkinlik bekleyin arkadaşlar. Etkinlikte puan verir. Oyunda neredeyse hemen hemen her şey etkinliklerde puan verir. Elmaslarınızı bence hemen kullanmayın. Elmaslar da etkinlikte puan verir. Ama nasıl puan verir? Şimdi bugün ayın 23'ü. Önümüzdeki hafta oyuna Cadılar Bayramı etkinliği gelecek. Orada diyecek ki size, elmas kullanırsan sana şeker vereceğiz. Elmas kullanırsan sana bal kabağı, ödül vereceğiz. İşte o zaman eğer VIP'inizi yükseltecekseniz gidip orada elmasınızı, VIP'inizi o zaman yükseltebilirsiniz. Eğer gidip rulet oynayacaksanız ya da elmaslarınızla bu mağazadan gelişmiş işaret alacaksanız, petlerinizi yükseltmek istiyorsanız, işte o zaman bu etkinlikte elmaslarınızı buraya harcayabilirsiniz. Tamamen sizin elması kullanmak istediğiniz yere bağlı değişiyor bu durum. O yüzden o tarz özel etkinlikler yakınsa onları bekleyebilirsiniz arkadaşlar. Mesela şu an çok şanslıyız çünkü bir hafta sonra böyle bir etkinlik geliyor. O yüzden elmaslarımız çok değerli. Elmaslarımız rulet, VIP ve petler için inanılmaz değerlidir. Elmasları her zaman biriktirmeniz gerekiyor. İkinci olarak özel etkinliklerde kullanacağımız en önemli malzemelerimiz hızlandırmalarımızdır. Bu hızlandırmalarımızı normal zamanlarda da kullanabilirsiniz ama ben çok fazla tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Neden tavsiye etmiyorum? Dediğim gibi bu hafta bir tane özel etkinlik gelecek. Orada diyelim ki siz 50 gün hızlandırma kullandığınız anda oyun size diyecek ki o özel etkinlikte, Cadılar Bayramı etkinliğinde 50 gün hızlandırma kullandığın için sana bu kadar ödül veriyoruz diyecekler. Sana bu kadar elmas veriyoruz diyecekler. O yüzden ben genelde hızlandırmalarımı o tarz özel etkinliklere bekliyorum. Sadece hızlandırmalarımı oyunun başında şehir merkezim eğer 30 değilse şehir merkezimi 30 yapmak için hızlıca kullanıyorum. Ama 30 olduktan sonra artık has altın seviyesine geçtikten sonra hiçbir şekilde bir acelem yok. Buralar için acele etmiyorum. Özel etkinlikler bekliyorum. Ama yine de siz bilirsiniz. Küçük etkinliklerde yavaş yavaş da basabilirsiniz. Ama en çok ödülü kesinlikle size söylediğim özel günlerde, Cadılar Bayramı, Sevgililer Günü. Bu tarz özel etkinliklerde en yüksek puanı alabilirsiniz ve en yüksek ödülü alabilirsiniz. Hemen gelelim. Buradaki has altınlarımızı bir kesinlikle biriktiriyoruz. Etkinliklerde güzel puan verir. Buradaki kahraman TP'lerimizi istediğimiz gibi basabilirsiniz. Hiçbir problem yok.
Buradaki diğer önemli kısım şef enerjisi. Bunlar etkinlikte güzel puan verir. Hayvanları kesme görevi olur özel etkinlikte. Bir hafta sonra gelecek etkinlikte yine göreceksiniz. Size mesela 7.000 tane hayvan kes, 500 tane hayvan kes, 1000 tane hayvan kes diye görevler gelecek. İşte o zaman bu şef enerjisini kullanabileceğiniz en iyi yer kesinlikle burasıdır. O yüzden öyle söyleyeyim. Kaynaklarınızı gereksiz yere kullanmayın. Yine etkinliklerde bir şeyler basarken kullanacaksınız. Hemen devam ediyorum. Buralarla alakalı bir şeyimiz yok. Burayla alakalı bir sorunumuz yok. Transfer biletinizi kesinlikle biriktireceksiniz. Evcil hayvan geliştirme malzemeleri. Buradaki gördüğünüz 3 malzemede etkinlikte ödül verir. Üçünü de saklayacaksınız. Ama evcil hayvan maması size herhangi bir ödül vermez. Mamalarınızı kullanabilirsiniz arkadaşlar. Buraya geldiğimizde bunlar etkinlikte ödül vermez. Bu silahların her biri size etkinliklerde ödül verir arkadaşlar. Bunları saklayacaksınız. Bir diğer biriktirmeniz gereken şey ise korsan anahtarları. Korsan anahtarları çantanızda kalıyor. Bunu size korsan etkinliği videomda detaylı bir şekilde anlatmıştım. O videonun izlenmesi biraz az kaldı. Muhtemelen önünüze düşmemiş olabilir ama o etkinlik bizim için, özellikle düşük yatırımlı oyuncular için gerçekten çok değerli. O videoyu kesinlikle izleyin ve korsan anahtarlarınızı doğru kahramanlarda kullanın. Doğru geni bekleyin arkadaşlar. Onun dışında başka... Evet, şimdi mitik genel kahraman parçası, epik genel kahraman parçası ve ender genel kahraman parçası. Ben kesinlikle üçünün de bekletilmesi taraftarıyım. Buradaki en değerli şey mitik genel kahraman parçasıdır. Bunları zaten çok zor elde ediyoruz ve bizim düşük yatırımlı oyuncular için olmazsa olmaz şey bunlardır. Doğru kahramanları alabilmek için elimizde bu parçalardan biriktirmemiz lazım. Bir kahraman 4 yıldız yapabilmek için 475 tane bu parçadan, 5 yıldız yapabilmek için ise 1075 tane bu parçaya ihtiyacımız var. Şimdi ben genelde oyuna başladığımda ilk başlarda şunu yapıyorum. Kahramanlarımın hepsini bunu kullanmadan 3 yıldız, 3,5 yıldıza kadar getiriyorum. Bu mor kahramanları, mavi kahramanları. 3-4 yıldız yaptıktan sonra artık 5 yıldıza götürmüyorum. Mesela burada bunu 5 yıldız yapmıyorum. 4 yıldız yaptıktan sonra yetenekleri zaten son seviyeye geliyor. 5 yıldız yapmak için 600 parçaya ihtiyacınız var. Ve oyun size bunu bedava veriyor. Bu 600 parçayı normal bir zamanda basarsam bu sadece kendi kendine yükselmiş olacak. Ama ben o 600 parçayı etkinliklere saklarsam inanın yüksek ödüller almış olacağım. O yüzden siz de oyunun başlarında geriye düşmemek için bunları 4 yıldıza kadar yükseltebilir. Ama 5 yıldız yapmak için acele etmemelisiniz. Hemen çantamızdan devam edelim. Bu kahraman parçaları da bu arada aynı şekilde arkadaşlar. Dediğim gibi bunları biriktireceksiniz. Demirci çekiçlerimizi biriktiriyoruz. Bu TP'ler kalıyor. İstediğimiz gibi kullanabilirsiniz. Mitril dediğim buydu. Bunu biriktiriyorsunuz. Satene, yaldızlı iplikleri, zanaatkar vizyonunu biriktiriyorsunuz. Tılsımları biriktiriyorsunuz arkadaşlar. Onun dışında pet malzemelerini söyledim. Ve burada sıradan evcilleştirme işareti ve gelişmiş yaban işareti. Bu ikisini kesinlikle biriktiriyorsunuz arkadaşlar. Bunlar da etkinliklerde bize puanlar ve ödüller verir. Bu arada buraya tıkladığınızda burada kutular var. Bunlara tıklarsanız ödüller de alırsınız. Bilginiz olsun. Umarım video çok uzun olmamıştır ve kafanızı karıştırmamışımdır. Detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Eğer bu mantığı oyun tarzınıza yansıtırsanız hem gücünüz artmış olur, hem istatistiğiniz artmış olur, hem de etkinliklerden ödül almış olursunuz. Birikim her zaman sizi diğer oyunculardan öne geçirir. Biliyorum, bunu yaptığınız zaman şöyle bir sorun yaşayacaksınız. İttifaktaki herkes sizin üstünüze çıkmaya başlayacak. Sıralamalarda geriye düşeceksiniz. Ama sizin tüm birikiminiz zaten çantanızda yatıyor olacak arkadaşlar. Bir ay sonra, 1,5 ay sonra artık birikimlerinizi kullandıktan sonra hızlı bir şekilde yükseleceksiniz. Ve siz yükselirken karşılığında belki 5 tane, belki 6 tane etkinlik kazanıp 300 bine yakın elmas kazanacaksınız. Ama o sizi önceden geçen kişilerin elinde hiçbir şey olmamış olacak. O yüzden bu konuda rahat olabilirsiniz ve dediğimi yapabilirsiniz. Umarım videoyu anlamışsınızdır. Anlamadığınız bir yer varsa lütfen yorumlarda sorun cevaplayayım. Beğenip yorum yapıp arkadaşlarınızla videoyu paylaşmanız benim için çok değerli. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.